Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim üzerimde gördüğünüz bu şal Gaziantep'ten geldi. Gaziantep'e çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Gaziantep nezdinde tüm Türkiye'ye selam ve sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Efendim bugün biraz işte o sürekli bahsettiğimiz Türkiye üzerindeki oyunlar, toplum üzerindeki oyunlar, toplum mühendisliği gibi konulardan bahsedelim. Orayı biraz açalım istiyorum çünkü çok bahsediyorsunuz. Nedir bu diye sorular da gelmişti. Şimdi efendim öncelikle şunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Her şeye oyun dersek, her yaşanan olaya dış güçler dersek, proje dersek hata yapmış oluruz. Çünkü bizim kendi içimizde de hatalarımız var. Yani devletin hataları var, hükümet edenlerin hataları var. Geçmişten bugüne, sadece bugünden bahsetmiyoruz. Hataları var. Toplum olarak, insan olarak bizim hatalarımız var. Dolayısıyla bu ikisi birleştiğinde ortaya çıkan toplumsal sonuç bu oluyor. Böyle bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. İşte geçinemiyoruz, işte şu sorunumuz var, bu sorunumuz var gibi temel sorunlarla karşılaşıyoruz aslında. İşte o sorunlara biz sürekli değiniyoruz zaten ve değinmeye de devam edeceğiz. Bugün sadece o oyunlar kısmından bahsedelim istiyorum. Nedir bu oyun? Yani ne yapmaya çalışıyorlar bu coğrafyada? Ondan bahsedelim istiyorum. Efendim bu durum yani bu oyunlar bugün ortaya çıkmadı, bugün başlamadı. Geçmişte 1940'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda her dönemde aslında farklı bir projeyle hamle yaptılar. Çünkü e, kendileri yani emperyalist düsturdan ve duruştan bahsediyorum. Önlerindeki 50 yılı, 100 yılı planlıyor adamlar. Geleceklerini planlıyorlar. Geleceklerini planlarken de bu coğrafyanın altını boşaltmaya çalışıyorlar. Ve bu coğrafyada hak sahibi olma ya da ya, toprak almaktan ziyade aslında kontrol altına tutmak gibi bir hedefleri var adamların. Ve bunu da artık gizlemiyorlar. Öyle gizli bilgi falan da değil bu. Aleni açıklıyorlar zaten. Kendileri açıklıyorlar, kendileri söylüyorlar. Bakmak önemli, görmek önemli. Yani onun detayı yakalamak önemli. İşte onların yayınlarına bakmak önemli. Onların yayınladığı makalelere bakmak önemli. Yani onu görmek çok da böyle hani aman aman bir durum değil. Önemli olan bakabilmek ve görebilmek. İşte efendim o düsturla, o düşünce yapısıyla bizim kendi içimizde yaptığımız hatalar birleştiğinde ortaya maalesef böyle bir fotoğraf çıkmış oluyor. Şimdi bu oyun kısmını daha detaylı, daha iyi görebilmeniz için size önemli bir örnek vereceğim. Geçmişte 1960'lı yıllarda evveliyatı da var bunun tabii ki. 60'lı yıllarda Amerikan emperyalizmi bu topraklara 6. filoyu sokmaya çalıştı. Ve o dönemde bir sürü olaylar oldu, insanlar öldü. Aynı emperyalist düşünce bugün bu coğrafyaya İstanbul Mutabakatı'nı sokmaya çalışıyor. Yani oyun aşağı yukarı aynı. O dönemde insanlar öldü. 1960'lı yıllarda insanlar öldü. Kardeşi kardeşi öldürttüler. Ben 6. filo girdi girmedi kısmında değilim. Yeri gelirse onu ayrıyeten konuşuruz. O başka bir şey. Ben işin teknik kısmını anlatıyorum. İnsanlar öldü. Kardeşi kardeşi öldürttüler o dönemde. Bunu da bizim insanımıza yaptırdılar. Yani bizi öldürttüler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Aynı oyun bugün yine İstanbul Mütabakatı ile devrede, sahnede. Bugün de kadını öldürtüyorlar kocasına. Yani koca karısını öldürüyor ve bunu da bu ülkenin kadınına savunduruyorlar. Bakın bu e, bu bir oyun. Bu bir hamle aslında. Sen satranç oyununu düşün. Sen bir hamle yaparsın. Karşı taraf bir hamle yapar. Karşı taraf bir hamle yapar. Sen bir hamle yaparsın. Yalnız eğer karşı tarafın oyununu anlamazsan, satrançtan bahsediyorum, anlamazsan yaptığın hamle hatalı olur. Dolayısıyla bunu anlayabilmemiz önemli. Ve bunu da
bu ülkenin kadınına savunduruyorlar. Ve bakın, önemli bir nokta burada, altını çizmeden geçmek istemiyorum. Bugün işte o şekilci olduk dediğimiz nokta burası aslında. Bugün bakıyorsun mesela, Deniz Gezmiş neden öldürüldü bilmez. İşte o düşüncenin deronundan haberdar değildir. Aynı şekilde Adnan Menderes neden öldürüldü bilmez. O düşünce yapısının deronundan haberdar değildir. Ama işte ben Deniz Gezmiş'in düşüncesindeyim diyerek eline pankart alıp İstanbul Mutabakatı uygulansın diye en ön safta görürsünüz mesela bu düşünce yapısında olan birini. Veya işte Adnan Menderes'in düşüncesindeyim der, o yapıdayım der. Facebook profil fotoğrafı mora boyanmıştır, İstanbul Mutabakatı uygulansın der. Niye uygulansın veya ne olduğunun deronundan haberdar mıyız? Baktığında değiller. Çünkü yani bugün bu insanlar hayatta olsa ayağa kalksalar, deseler ki ya bir bakalım, bir ne olduğuna bakalım, bir fotoğrafa bakalım, ne oluyor derler. Yani ne oluyor? Yani bizim düşüncemiz böyle bir şey değildi. En başta Mustafa Kemal Atatürk kalksa dese ya ne oluyor der. Çünkü o kadar simgeleşen isimleri özlerinden uzaklaştırmışlar ki, yani alakasız kişiler bir bakıyorsunuz onu savunur hale geliyor. Yani mesela Mustafa Kemal'i o kadar özünden uzaklaştırdılar ki savunması gerekenler Mustafa Kemal'i savunmuyor mesela. Ya bu adam Osmanlı paşası. Yani bu gökten inmedi, bir yerden gelmedi. Osmanlı düsturuyla yetişti. E, Ya böyle hani biri savunuyorsa ben reddediyorum, biri reddediyorsa ben savunuyorum gibi bir durum oluştu. Çünkü özden uzaklaşmış durumdayız. İşte efendim, yani ben işte 6. filo örnek olarak verdim. Rahmetli Adnan Menderes'i örnek olarak verdim. Onların düsturundan uzaklaştık. Onların düşüncesini savunuyorsak onların düsturunda olmak zorundayız. Onların düsturundan uzaklaşıp onların düşüncesini savunuyormuş gibi yaparız sadece. Savunmayız aslında. Yani o düsturu artık görmemiz gerekiyor. Çünkü bakın, dediğim gibi bu oyunlar artık gizlenmiyor. Yani bunu öyle bir noktaya getiriyorlar ki işte hiç alakasız kişilere bunu savunduracak noktaya geliyorlar algı operasyonlarıyla. Yani bugün normalde kadın neden öldürülüyoruz sormuyor. Bu yani İstanbul Mutabakatı uygulatılsın. Örnek veriyorum sadece. Ben hani uygulansın, uygulanmasın kısmında değilim. Uygulansın diyen kadının neden öldüğünün deronuna bakmıyor. Neden ölüyor bu kadınlar? Geçmişte bu kadar ölüyorlar mıydı? Geçmişte bizim hatalarımız neydi? Hangi hataları yaptık da bu noktaya geldik? Geçmişteki hatalarımız bizi bu noktaya getirdi. İşte o hataları emperyalist distopya dayatmaları, düşünce yapıları kullanıyor. Çünkü efendim bizi bizden iyi tanıyorlar. İliklerimize kadar, en derin alanlarımıza kadar, en özelimize kadar inmiş durumdalar. Neyi seviyoruz, neyi sevmiyoruz, nasıl sevişiyoruz, nasıl sevişmiyoruz. Tüm bunları yatak odamıza kadar girmiş durumdalar. Bunu da öyle bizi gözetliyorlar gibi düşünmeyin. Öyle bir şey değil bu. Bunu da öyle gizli falan da yapmıyorlar efendim. Aleni yapıyorlar. Biz kendimiz paylaşıyoruz zaten. Sosyal medyada görüyorum. Yani özel alanını, evini, özel hayatını insanlar artık paylaşıyorlar. Dolayısıyla da bu öyle aman bizi gözetliyor öyle bir şey değil yani. Bunu zaten biz kendimiz ellerine veriyoruz. Problem de burada başlıyor zaten. Bakın, önemli bir örnek daha vereyim efendim. CIA, bu örnekten ziyade bu yaşadığım, yani şahit olduğum bir olay bu. CIA bu ülkede 100 TL verdi ve rüya dinledi. Rüyasını anlatana 100 TL verdi. Tabi bu arada
Burası Türkiye malum. Rüya 100 TL'yi almak için rüya anlatan da olmuş. Şimdi burada amaç aslında fantezi dünyasını keşfetmek. İnsanın fantezi dünyasını, hayal dünyasını keşfetmek. Rüyalar bir noktada da onlara göre hayaldir aslında. Dolayısıyla bizi keşfetmeye çalışıyorlar. Yani bizim o derin duygumuzu dahi keşfetmeye çalışıyorlar. Bunun için uğraşıyor adamlar. Yine başka bir örnek vereyim efendim. Bu da aleni bir şey. Yani gizli bir şey değil. Mesela Türkiye'de görev yapan konsolos veya başka adlarda görev yapan yabancı uyruklu personeller kendi ülkelerine döndüklerinde bu coğrafyada gösterdikleri üstün başarılardan dolayı en yüksek makama atanıyorlar. Bunu da gizlemiyorlar, gurur duyuyorlar. Ben şu çalışmayı yaptım, şu araştırmayı yaptım ve buraya geldim. Bununla gurur duyuyor. Bizde durum tam tersi. Yani yabancı ülkede çalışan konsolosumuzu Türkiye'ye geldi mi emekli ediyoruz. Niye emekli ediyoruz? Aslında en faydalı olacağı yaşta ve faydalı olacağı bilgi birikimi seviyesinde adamı emekli ediyoruz. Niye ediyoruz? Yani köşesine çekiliyor. Değil efendim, ya işte kitap yazıyor ya makalelerle toplumu bilgilendirmeye çalışıyor. Öyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Bizim bürokrasimizde yer alması gerekiyor bu insanların. Tıpkı onların yaptıkları gibi. Dolayısıyla efendim bu durum işte bizim yanlışlarımızla, bizim hatalarımızla birleştiğinde o o satranç oyununu göremiyoruz. Göremediğimiz için de hamle yapamıyoruz. Öngöremiyoruz. Öngöremediğimiz için de hamle yapamıyoruz efendim. Halbuki biz bugün gerçekleri görebilsek, yani işin özünü kavramış olsak, o derunundan haberdar olsak, o işin, o bilginin, o fotoğrafın özünden, öz benliğinden haberdar olmuş olsak, bu oyunlar bu coğrafyada çok da etkili olmaz efendim. Ben oyunları anlattım. Etkili olmaması için ne yapabiliriz de anlattım. Çünkü bu artık su kaldırmıyor. Yani bu artık kaldırılacak bir noktada olmaktan çıktı. Ya insan ölüyor. Yani kadınımız artık ölüyor. Bu suyu artık bulandırmayalım. Bu işi çözelim istiyoruz. Kadınımız ölmesin istiyoruz artık. Bakın, kadınlar bu toplum içerisinde yok edilmeye çalışılıyor. Çalışılıyor. Bu kadar iddialı. Ve kadın olmazsa hayat olmaz dedik. Dolayısıyla efendim biz kadın ölmesin diyoruz. Bakın, bu önemli bir nokta. Kadının ölmemesi için İstanbul Mutabakatı uygulanması gerekiyorsa uygulanalım. Kadınımız ölmesin diye İstanbul Mutabakatı uygulanmasın kısmına gelelim. Yani kadın ölmesin diye uygulanmaması gerekiyorsa uygulanmasın. Yani burada bizim temel objemiz, temel noktamız insan hayatı olmalı. Eğer o insan ölmeyecekse ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Bu duruş ve bu çerçevede efendim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Yani uygulanması gerekiyorsa uygulansın, uygulanmaması gerekiyorsa da uygulanmasın. Dolayısıyla efendim bunu detaylı artık konuşma vakti geldi. Bizi, kadınımızı, bu ölümleri, bu oyunları konuşma vakti geldi. Bunlar gizlenmiyordu, artık açık açık konuşuluyor dediğim gibi ve bu düsturumuz biz sonuç alana kadar devam edecek. Tek bir kadının dahi hayatı bizim için önemli. Çünkü efendim bakın, orada başka bir şey var. Orada derin bir mesele var. Bizim o derin meseleyi görüp o derin meseleyi çözmemiz lazım. Çünkü bir taraf ölüyor, bir taraf hapse giriyor. Yani bir erkek hapse girme pahasına kendini öldüren vakalar da var. Yani kadını öldürüyor, sonra kendini öldürüyor. Veya sadece kendini öldürüyor. Bu tür vakalar da var. Dolayısıyla ne var orada? Yani ne oluyor da
Bu insan e, bir başkasını sonuna kadar öldürmeyi göze alıyor. Bak, bir insanı öldürmeyi göze almak öyle kolay bir duygu durumu değildir. Yani öyle kolay oluşan bir duygu durumu değildir. Yani sinek mi öldürüyorsun? Ne yani? Sineği öldürürken bile tereddüt ediyor insan. Karıncayı öldürürken bile tereddüt ediyor. Ama bir kadını öldürürken neden tereddüt etmiyor? Ne var orada? Orada ne var? İşte orayı çözdüğümüzde aslında işin özünü çözmüş oluruz. Kadınımızı kurtarmış oluruz. Toplumumuzu kurtarmış oluruz. Yani İstanbul Mutabakatı'nı uygulayalım, uygulamayalım değil meselenin özü. Mesele bu değil. Meseleyi görmezsek çözüm üretemeyiz. Ki üretemiyoruz da zaten. Bir taraf uygulansın diye diretiyor, bir taraf uygulanmasın diye diretiyor. Sonuç yok efendim. Sonuç almak istiyorsak, yani bir şey niye iddia ediyoruz? Niye ortaya bir şey koyuyoruz? Sonuç almak için. Sonuç alabilmemiz için de derinine inmemiz lazım meselenin. Ve ancak o zaman sonuç alabiliriz efendim. O nedenle biz derinine inmeye çalışacağız, devam edeceğiz. Bu konuları işlemeye de devam edeceğiz efendim. Teşekkür ediyorum. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.